Hugo, Martin Scorsese'nin şimdiye kadar yaptığı ve muhtemelen kalbine en yakın olan diğer filmlere benzemiyor, üç boyutlu büyük bütçeli, aile destanı ve bir bakıma kendi hayatının aynası. Harika bir sanatçıya, film hakkında bir film yapmak için ihtiyaç duyduğu araç ve kaynakların komutasının verildiğini düşünüyoruz, filmler. Aynı zamanda onu, bazıları için değil, hepsi için, çocuklar için büyüleyici olacak bir masal haline getirmesi, içine hangi duygunun girdiğinin bir ölçüsüdür. Geniş anlamda kahramanı Hugo Cabret'in hikayesi Scorsese'nin kendi hikayesidir. 30'lu yılların Paris'inde ve sanatsal mekanizmaların işleyişinde kendini eğitmek. Bu aile içinde geçerli. Hugo'nun amcası, kavernöz bir Paris tren istasyonundaki saatlerden sorumludur. Ve babasının hayali, bir müzede bulduğu otomatik bir adam olan bir otomatonu tamamlamaktır. O, kusursuz bırakılarak ölür. Yetim muamelesi görmek yerine, çocuk kendini saat mekanizmalarının merdivenleri, podyumları, geçitleri ve dişlilerinin labirentinde saklar ve onları tam zamanında çalışır durumda tutar. İstasyon dükkanlarından kapılan kruvasanlarla kendini besler ve gizlice sinemaya gitmeye başlar. İstasyondaki hayatı George Méliès adlı bir oyuncak dükkanı sahibi tarafından karmaşık hale getirilir. Evet, Ben Kingsley'nin canlandırdığı bu huysuz yaşlı adam, aynı zamanda otomatın asıl mucidi olan ölümsüz Fransız film öncüsünden başkası değil. Hugo'nun bundan haberi yok. Gerçek Méliès, izleyicilerine oyun oynamak için ilk filmlerini yapan bir sihirbazdı. Özel efektleri icat eden adam hakkındaki ilk 3 boyutlu filmini Scorsese'ye bırakın. Astımlı Scorsese ile bir paralellik var, küçük İtalya'da yaşıyor ama ondan değil, dairesinin pencerelerinden hayatı gözlemlemek, televizyondan ve yerel tiyatrolardan sinemayı emmek, akıl hocası olarak büyük yönetmenleri benimsemek ve Michael Powell'ın durumunda, yıllarca ihmal edildikten sonra kariyerlerini kurtarmak. Hugo'nun Méliès ile ilgilenme şekli kendi içinde büyüleyicidir, ancak filmin ilk yarısı genç kahramanının kaçışlarına adanmıştır. Filmin tren istasyonunu ve şehri yaratmak için CGI ve diğer teknikleri kullanması açısından film nefes kesici. Açılış çekimi, Paris'in uçsuz bucaksız şehir manzarasının üzerine çıkar ve Hugo'nun, Asa Butterfield, istasyon katının çok yukarısındaki bir saat yüzündeki bir açıklıktan dışarı bakmasıyla sona erer. Dickens maceralarını, kolerik istasyon müfettişinin, Sacha Baron Cohen, bir adım önünde, gezgin kalabalıkları arasında kovalamaca sekanslarında takip ediyoruz. Hugo her zaman duvarların arkasındaki sığınağına ve istasyonun tavanının üstüne kaçmayı başarır. Geri dönüşlerde görülen babası, Jude Law, otomatonu bitirme planları da dahil olmak üzere defterleri geride bıraktı. Hugo, dişlileri, vidaları, yayları ve kolları olan bir dahi gibi görünüyor ve mekanik adamın kendisi, parlayan çelik ve pirinçten yapılmış steampunk bir ustalık eseri. Bir gün Hugo, sırrını istasyonda yaşayan ve yaşlı Méliès ve karısı tarafından büyütülen Isabelle, Chloe Grace Moretz, adlı bir kızla paylaşabilir. O, Hugo'nun gizli dünyasıyla ve onun dünyasıyla tanışır araştırdığı kavernöz kütüphanelerdeki kitaplar. Bu iki zeki çocuk, çoğu aile fotoğrafındaki sevimli küçük bira bardağı büyüklüğündeki şapşallardan kilometrelerce uzakta. Bir sinema aşığı için en iyi sahneler ikinci yarıda gelecek, çünkü geri dönüşler George Méliès'in tarihini ve kariyerini izliyor. Uzay yolcularının bir toptan Ay'a doğru vurulan bir gemiye girdiği en ünlü kısa filmi, Ay'a Yolculuk, 1902, görmüş olabilirsiniz. Gemi Ay'daki adamın gözünü dürtür. Scorsese harika filmler ve yönetmenler hakkında belgeseller yaptı ve burada bu becerileri hikaye anlatıcılığına getiriyor. Büyülü efektlere sahip filmler yapmak için fantastik setler ve tuhaf kostümler kullanan Méliès'i, ilk film stüdyosunu inşa eden, görüyoruz, hepsi kare kare elle renklendirilmiş. Ve arsa olası bağlantılar kurmadığı için, yaşlı adam unutulmadığını keşfedebilir. Ancak gerçekten de Pantheon'a layık olarak onurlandırılır. Kısa bir süre önce penguenlerle ilgili 3 boyutlu bir çocuk filmi izledim. Ortamın basit bir kullanımı olduğunu düşündüm. Scorsese burada 3D'yi bir hile olarak değil, toplam etkinin artırılması olarak kullanılması gerektiği gibi kullanır. Özellikle Lumière kardeşler tarafından, La Ciotat'a bir trenin gelişi, 1897, adlı ünlü küçük filmi yeniden yarattığına dikkat edin. Muhtemelen efsanesini duymuşsunuzdur, bir tren kameraya doğru koşarken seyirci paniğe kapılır ve yolundan çekilmek için mücadele eder. Bu, Lumière'sin mevcut olsaydı kullanmış olabileceği 3D'nin doğru kullanımını gösteren bir çekimdir. Hugo, sinemanın doğuşunu kutluyor ve Scorsese'nin kişisel evcil hayvan davasını, eski filmlerin korunmasını dramatize ediyor.
Yürek burkan bir sahnede, zamanının geçtiğine ve çalışmalarının unutulduğuna ikna olan Meliz'in sayısız filmi erittiğini, böylece selüloidlerinin kadın ayakkabılarının topuklarını üretmek için kullanılabileceğini öğreniyoruz. Ama hepsi erimiş değildi ve, Hugo'nun sonunda, bu çocuk sayesinde asla olmayacaklarını görüyoruz. Şimdi senin için mutlu bir son var.